Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzaktan bağlantı programı olan AnyDesk'i tanıtacağız. Nasıl kullanılacağını göstereceğiz. AnyDesk, iki bilgisayarı birbirine direkt ekran paylaşımı olacak şekilde bağlayan bir program arkadaşlar. TeamViewer'ın alternatif gibi düşünebilirsiniz. Bunu indirmek için anydesk.com'a giriyoruz. Size açıklama kısmında linki vereceğim. Buradan indir dediğimizde indirme ekranı geliyor. Görmüş olduğunuz gibi farklı platformlarda burada gözüküyor. Ben Windows'a indireceğim için hemen indir diyorum. İndirmem başladı. Bunu masa üstüne alıyorum. İndirdiğim exe dosyasını açıyorum. Herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi benim bağlantı için adresim burası. Bu adresi başkasına verdiğimde bana bağlanabiliyorlar. Ben de buradaki adresten aldığımda buraya yazarak bağlanabiliyorum. Eğer bilgisayarınıza kurmak istiyorsanız buradan direkt AnyDesk'i bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu ne zaman lazım olur? Otomatik girişlerde genelde telefondan kontrol edildiğinde en çok bunu kullanıyor insanlar. Ne bence gerek var mı? Bence gerek yok. Size ayarlar kısmından bahsetmek istiyorum. Buralar kullanıcı ayarları. Çok anlatılacak bir şey yok aslında. Dil seçimi, tema. Bu bağlantı kısmı farklı portlar istiyorsanız o şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz ama bence oynamanıza gerek yok. Ekran kaydı özelliğini etkinleştirdiğinizde ekran kaydı alacak sizin için bağlantı sırasında ve bunun ses kaydını da alıyor. Erişim dediğimiz kısım bizim için önemli olan yokluğunda erişim dediği kısım. Buradan şifre ayarlayarak sizin adresinizi diğer bilgisayardan girip şifreye yazarak giriş yapabiliyorlar. Normalde şifresiz bağlantıda size bildirim geliyor ve onay veriyorsunuz. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Buradan şifre ayarla diyerek istediğiniz erişim türünü seçip tam erişim, katılımsız erişim, ekran paylaşımı. Parolayı giriyorsunuz. O parolayla sürekli bağlanabiliyor sizden onay almadan. İzinler kısmına gelecek olursak arkadaşlar, burada bazı yapılabilecek, bağlanan arkadaşın yapabileceği şeylere verdiğimiz izinleri gösteriyor. Profil oluşturabiliyoruz buradan görmüş olduğunuz gibi. Varsayılan da her şeyi açıyor. Sesinizi duyabiliyor, klavye fareyi kullanabiliyor. Burada gördüğünüz her şeyi açabiliyor. Ekran paylaşımında sadece ve sadece görüyor. Siz yönlendiriyorsunuz. Tam erişimde gene her şeyi açıyor aslında varsayılanla aynı. Katılımsızda bunda da her şey açık arkadaşlar. Bunu bir kereye mahsus kullanıyorsanız şifre oluşturmanıza gerek yok. Direkt bağlantı yapabilirler. Buradan cihazınızla ilgili bilgileri ayarlayabiliyorsunuz. Ses cihazınızı atıyorum buradan sizin standardınız başka bir şeydir ya da kulaklığa vermek istiyorsunuzdur. Onu seçebilirsiniz. Standart diyorum. Kayıt dediği yer nereye kaydedeceği. Yazıcıdan çıktı alabiliyorsunuz. Hesabım kısmına gelecek olursak arkadaşlar buradan hesap oluşturabiliyoruz. Bazı lisans türleri var onu da göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi standart, advanced ve ultimate olmak üzere sürekli bağlantıyla başlatıyor. Bunu genelde cloud bilgisayarlarda kullanıyorlar bağlantıyı rahatlatmak için ya da atıyorum şirketteki bilgisayarınıza bağlanmak için. Genelde şirket usulü çalışanlar kullanıyor arkadaşlar bunu. Biz ücretsiz olan bize yetiyor. Ayarlar kısmı bu kadardı. Size nasıl bağlanacağımızı göstereyim. Bu kısma adresi yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. İzinlerimizi verdikten sonra karşı taraftaki bilgisayara bir onay kutusu gidiyor. Kabul et dediğinde biz bilgisayara bağlanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi diğer bilgisayardayım. Burada görmüş olduğunuz hoparlör o tarafın sesini bize duyuruyor. Bunu kapattığımızda biz ses duymayız hiçbir şekilde. İstediğim her şeyi yapabiliyorum şu anda tam erişimle bağlandığım için. Burada benim bilgisayarımın kimliği ve ne kadar süredir bağlı olduğum var. Bağlantıyı tamamen yaptım. İstersem buradan mesaj yazabiliyorum. Diğer bilgisayardan mesaj yazabiliyorum. İstediğimiz işi halledebiliyoruz. Bağlantısı bu kadar basit arkadaşlar. Karşı taraftan bağlantıyı kes diye bastığında bağlantı kesilmiş oluyor. Bir de bize bağlanıldığında nasıl oluyor onu göstereyim. Diğer bilgisayarımdan bağlantı kurmaya çalışıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bilgisayarınız ile bağlantı kurmak istiyor diyor. Fareyi ve klavyeyi kullanabilir kısmını kapatırsam kullanamaz. Dosya yöneticisini kullanabilir kısmını kapatırsam buradan kapattıklarınızı kullanamıyor. Sesi kapatabilirim. Oturumu kaydetmeyebilirim. Ekranda çizim yapmaya izin vermeyebilirim. Burada görmüş olduğunuz her şeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Size az önce gösterdiğim varsayılan profillerine bakarak ona göre geliyor. Buradan istediğiniz profili seçip yaptırabiliyorsunuz. Tamam deyip kabul et dediğimde izni verdikten sonra benim bilgisayarıma bağlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi diğer bilgisayardan hareket ettiriyorum. Burada sesimi duyabilir, sesi duymayı kapatabilirim. Klavye fareyi kullanmaya izin vermeyebilirim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi benim faremi oynatamıyor. Kendi faresiyle oynuyor. Sadece gösterebilir. İki tane fare oldu. Bunu açtığımda fare teke dönüyor. Ben kullanmayı bıraktığımda o benim faremi kullanıyor. AnyDesk için anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yaşadığınız sorunları yazarsanız hepinize yardımcı olmak isterim.
Hepinize iyi günler diliyorum. Double cup, big computer, holy nuts. Out of my friends, I want Audis. Smoking on booth and it's Maui. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup.